Alt bölümdeki lastik bandın örme işlemini tamamladım. İlmeklerimi kapattım. Son ilmeği kapatmadım arkadaşlar. İpi de kesmedim. Buradan 4 numara şişimle ilmek almaya başlayacağım. Örerken takmış olduğumuz bu ayraca kadar olan bölüm sağ ön kenar bandı olacak. Daha sonra burada ilk reglen hattına da bir ayraç takıyorum. 2 ilmeğin tam ortasına buraya bir ayraç takıyorum. Bu ayraçla bu ayracımız arasında olan bölüm sağ yaka kenarı. Tekrar devam ediyorum. Son reglen hattına da bir ayraç takıyorum. Bu iki ayraç arasında olan bölüm arka yaka kenarı olacak. Bu ayraçtan bu ayraca kadar olan bölümde sol yaka kenarı, ayraçtan aşağıda kalan bölümde sol kenar patı olacak. Şimdi ilmek almaya başlıyorum. İlmek alırken ilk 3 ilmeği her sıra başına batarak alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Tekrar sırayla 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Sırayla 3 ilmek alarak bu şekilde bu kenardaki ayraca kadar çift sayıda olacak şekilde ilmek alıyorum arkadaşlar. Bu ilk ilmeğimiz. Şimdi kenar ilmeğini şu şekilde açıyorum. İkinci ilmekle kenar ilmek arasına batarak bir ilmek alıyorum. 2 sırayla 3 ilmek aldım. Şimdi bir sıra atlıyorum. Şu şekilde 2 tel atladıktan sonra buraya batıyorum. Bir sıra atladım. Yine sırayla 3 ilmek alıyorum. Yine bir sıra atlıyorum. 2 teli geçiyorum. Bu boşluğa batıyorum. Sırayla 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Yine 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Buradaki kenar ilmeğimizle ikinci ilmek arasından bir ilmek çıkartıyorum. Burası kenar ilmek. Bir sıra atladım. Sırayla yine 1, 2, 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. Yanındaki sıraya batıyorum. Sırayla 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. 3 ilmek alıyorum. Bu şekilde ilmek almayı sürdürüyorum. Bu ayraca gelene kadar devam edelim. Çift sayıda ilmek alacağız arkadaşlar. Buraya kadar 54 ilmek aldım. Bir sıra atlıyorum. 55, 56. Burada ayracımı çıkartıyorum. Şişime yerleştiriyorum ayracı. Buraya kadar 56 ilmek aldım ve çift sayıda ilmek arkadaşlar. Diğer kenar patında da bu ayracıdan buraya kadar 56 ilmek alacağız. Eşit sayıda olacak. Şimdi yaka kenarından ve arka yaka kenarından her sıra başından ilmek alıyorum. Sıra atlamıyorum. Bu ayraca kadar devam edelim. Otuz sekiz, 39, 40, bir de buraya batıyorum. 41. Tek sayıda ilmek aldım. İki ayraç arasında 41 ilmek. Aynı şekilde diğer sol yaka kenarından da 41 ilmek alacağız. Bu ayracı da çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Arka yaka başlangıcını belirtmek için. Şimdi buradan yine her ilmeğe batarak ilmek almayı sürdürüyoruz. Şu şekilde
ilmeklere batıyorum. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Burada çift ya da tek sayıda ilmek almamızın bir sakıncası yok arkadaşlar. Çünkü örerken bu iki ayraç arasındaki ilmekleri çift öreceğiz. İki ayraç arasında arka yakada toplam 42 ilmek aldım. Şimdi devam edeceğim. Bu bölüme kadar her sıra başına batarak 41 ilmek alacağım arkadaşlar. Bu ayracı da tekrar şişe yerleştiriyorum. Devam ediyorum. Burada bir ilmek almıştık hemen ayraçtan sonra. Bir ilmeği atlamıştık tek sayıda olması için. Aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek aldım. Bu ilmeği atlıyorum. Direkt diğer sıradan başlıyorum. Şimdi her sıra başına batarak diğer ayraca kadar 41 ilmek alıyorum. Bir ilmek de buradan alıyorum. Toplam 41 ilmek aldım. Ayracı yerleştiriyorum. Şimdi buradan başlayarak lastik bant ucuna kadar toplam 56 ilmek alacağız. 3 sıra başından ilmek alıp bir sıra atlayarak devam edeceğiz. En son ilmek burada almıştık. Bu tarafa bakıyorum. Bu ayraçtan önce 2 ilmek alıp bir atlayarak devam edersek tam denk gelecek arkadaşlar. Buradan sırayla 2 ilmek alıyorum. Şimdi bir sıra atlıyorum burayı. Tekrar her sıra başından sırayla 3 ilmek alıyorum. Bir sıra atlıyorum. 3 ilmek alıyorum. Devam edelim. 54, 55. Bir ilmek de bu kapattığım ilmeği alıyorum şu şekilde. Buradan batıyorum. Toplam 56 ilmek aldım. Şimdi örmeye başlıyorum. Şişimizde toplam ilmek sayısı 236 ilmek oldu arkadaşlar. Birebir lastik öreceğim ve ikinci ayraca gelince bu iki ayraç arasındaki arka yaka ilmeklerini iki kez örerek ilmek sayısını ikiye katlayacağız bu bölümde arkadaşlar. Yakamızın düzgün kıvrılması, toplanmaması için. Ve ilk ilmeği örmeden alacağım. Arka tarafta ters öreceğim arkadaşlar. Kenar bölümünün düzgün durması için. İlk ilmeğimizi şu şekilde düz örecekmiş gibi alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters şeklinde ikinci ayraca kadar devam ediyorum. İkinci ayraca kadar birebir lastik ördüm. Şimdi bu ayraçtan sonra ilmekleri çift örüyorum. İlmek sayısını 2 katına çıkartacağım arkadaşlar. Bu ayraca kadar olan ilmekleri 2 kez öreceğim. En son düz ilmek örmüştüm. Şimdi ters ilmek örüyorum. İlmeği serbest bırakmıyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Aynı ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpi arka tarafa geçiriyorum. Aynı ilmeği bir kez de şu şekilde çapraz düz örüyorum. Burada 2 ilmek ördük. Gördüğünüz gibi 4 ilmek oldu. Bu şekilde bu ayraca kadar devam ediyorum. Ters örüyorum önce. Daha sonra ipi arka tarafa geçiriyorum. Arka kanadını da düz örüyorum. Devam edelim. Son 2 ilmeği de çift örüyorum. Bu iki ayraç arasındaki ilmek sayısını 2 katına çıkardım. Şimdi ayraçtan sonra devam ediyorum.
En son düz örmüştük. Şimdi ters örüyorum. Düz, ters şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği de ters örüyorum. Birinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Şimdi buradan başlayarak burada sol kenar bandı ayracımıza kadar geleceğiz ve burada kısa satır dönüşleri yapmaya başlayacağız arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Ters, düz şeklinde birebir lastik örmeyi sürdürüyorum. Burada sol yaka başlangıç işaretine kadar, yani sıra sonundaki son ayraca kadar ördüm. Devamında 2 ilmek daha ördüm. Şimdi bir kısa satır dönüşü yaparak geri döneceğiz. Burada sağ yaka başlangıç işaretine kadar gelip buradan da bir kısa satır dönüşü yapacağız. Tekrar buraya geleceğiz. Bu şekilde toplam 7 kez kısa satır dönüşü yapacağız arkadaşlar. Ayraçtan sonra 2 ilmek ördüm. İpim ön tarafta. Sol şişimden bir ilmek sağ şişime kaydırıyorum. İpi ilmeğin önünden arka tarafa alıp dönüyorum. Tekrar bu ilmeği sağ şişe geçiriyorum. İpimi ilmeğin önünden tekrar arka tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimiz düz örüyorum. Yine birebir lastik örerek sıra sonundaki son ayraca kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son ayraca kadar ördüm. Burası sağ yaka başlangıcı. Şimdi buradan da 2 ilmek örüyorum ayraçtan sonra. 1 2. İpim önde. Sol şişten bir ilmek alıyorum. İpi ön tarafından arka tarafa geçirip dönüyorum. Sağ tarafta da ilk kısa satır dönüşünü yaptım. Tekrar bu ilmeği sağ şişe aktarıyorum. İlmeğin önünden ipimi arka tarafa geçiriyorum. Bir düz, bir ters örerek sıra sonundaki son ayraca kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son ayraca kadar ördüm. Bu ayracı sağ şişe geçiriyorum. Bu etrafına ip dolamış olduğumuz ilmeğimiz, 2 ilmek kaldı. Şimdi bu 2 ilmekten ilkini sağ şişe alıyorum. İpi ilmeğin ön tarafından arka tarafa geçirip dönüyorum. Bu şekilde 2 ilmek alarak hep kısa satır dönüşü yapacağız arkadaşlar. İpimi önde, tekrar bu ilmeği sağ şişe geçiriyorum. İpi tekrar arkaya aldım. Tekrar bu ayracı sağ şişe alıyorum ve sıra sonundaki son ayraca kadar birebir lastik örüyorum. Sıra sonundaki son ayraca kadar ördüm. Şimdi sağ yakada da ikinci kısa satır dönüşünü yapacağız. Bu kısa satır ilmeğimiz, etrafına ip doladığımız ilmeğimiz. 2 ilmek önce kısa satır dönüşü yapıyorum. Bu 2 ilmekten ilkini ipim öndeyken sağ şişe alıyorum. İpi etrafından çevirip arka tarafa dönüyorum. Şimdi bu ilmeği tekrar ipim öndeyken sağ şişe alıyorum. İpimi arka tarafa geçiriyorum ve örmeye devam ediyorum.
Bu şekilde kısa satır dönüşleri yaparak örgümüzü sürdüreceğiz. Örüp geleceğiz. Burada ip dolamış olduğumuz kısa satır ilmeğini bulacağız. Bu ilmekten önce 2 ilmek kala bir kısa satır dönüşü daha yapacağız. Yani buraya geldiğimizde ipi öne alacağız. Bu ilmeği sağ şişe aktarıp etrafına ip dolayıp dönüş yapacağız. Aynı şekilde gelip burada da yine en son ip dolamış olduğumuz ilmeğe gelmeden önce 2 ilmek bırakıp bu ilmeği alarak bu ilmeğin etrafına ip dolayacağız. 5 defa daha kısa satır dönüşü yapalım. Toplam 7 kısa satır dönüşü olunca tekrar birlikte olacağız. Şimdi son kısa satır dönüşünü yapacağım ve burada başlamış olduğum bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Hatırlayacağınız üzere ikinci sıraya başlamıştık kenar patında ve sol yaka kenarında kısa satır dönüşü yaptığımız için burada ikinci sıramız yarım kalmıştı. Burada 7 kısa satır dönüşü sol yaka kenarında. Şimdi yapacağımız kısa satır dönüşüyle de 7 kısa satır dönüşü de sağ yaka kenarında yapacağız. Daha sonra örgümüzü normal örmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi yakamız oluştu. Yaka katlanma bölümü bu şekilde fazladan örüldü. Şimdi son kısa satır dönüşünü yapıyorum. En son dönerken ip dolamış olduğumuz ilmeğimiz bu kısa satır ilmeğimiz. 2 ilmek daha örüyorum. İki ilmek kaldı. Şimdi kısa satır dönüşümü yapıyorum. İpim önde. Bu ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. İpi ilmeğin önünden arka tarafa aldım. Dönüyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe geçiriyorum. İpi arkaya aldım. Birebir lastik örerek devam ediyorum. Buradaki sol yaka kenarındaki son kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. Sol yaka kenarındaki ilk kısa satır ilmeğine geldim. Etrafına ip dolamış olduğumuz düz ilmek arkadaşlar. Şimdi bu dolamış olduğumuz iple birlikte ilmeği örerek devam edeceğim. İpimi arka tarafa alıyorum. Bu ilmeği de sağ şişe alıyorum. Koyu renk olduğu için ne kadar görünüyor tam emin değilim arkadaşlar. Şu şekilde dolamış olduğum ipi sol şişime geçiriyorum. Daha sonra ilmeğimi de sol şişe geçiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci kısa satır ilmeğine geldim. Bu ilmek de düz ilmek. İpim arkada. Bu ilmeği yine sağ şişe alıyorum. Alt tarafta dolamış olduğum ipi kaldırıyorum. Dolamış olduğum ilmek daha doğrusu. Daha sonra diğer ilmeği de sol şişe aktarıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Gördüğünüz gibi ilmekler normal halini aldı. Devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Üçüncü kısa satır ilmeğinde de aynı işlemleri yapıyorum. Yine bir ilmek ters örüyorum. Dördüncü kısa satır ilmeğini örüyorum. Bir ilmek ters. Beşinci kısa satır ilmeğimiz. İpi sol şişe alıyorum. Dolamış olduğum ipi kaldırıyorum. İlmekle birlikte örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Altıncı kısa satır ilmeğine geldim. Aynı şekilde örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum ve 7. son kısa satır ilmeğini de aynı şekilde örerek bu taraftaki kısa satır ilmeklerini ördüm. Şimdi sırayı devam ettirerek bu kenar patındaki ikinci sırayı tamamlıyorum.
birebir lastik örüyorum sıra sonuna kadar. Son ilmeği de ters örerek ikinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum kenar bandında. Üçüncü sırayı birebir lastik örerek burada sağ yaka kenarındaki son kısa satır ilmeğine kadar devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Bir ters, bir düz örerek birebir lastik örmeye başlıyorum. Devam edelim. Sağ yaka kenarındaki son örmüş olduğum kısa satır ilmeğine geldim. Yine düz ilmek. İpimi arka tarafa alıyorum. Bu ilmeği yine sağ şişe geçiriyorum. Dolamış olduğum ipi sol şişimle şu şekilde kaldırıyorum. İlmeği de tekrar sol şişe geçiriyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ikinci kısa satır ilmeğine geldim. Aynı şekilde doladığım ipi kaldırıp ikisini birlikte ilmekle örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Kısa satır ilmeklerini ördükten sonra sıra sonuna kadar devam edip üçüncü sırayı tamamlıyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Dönüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. Dördüncü sıraya başlayacağım. Bu sırayla birlikte dördüncü ve beşinci sırayı ördükten sonra altıncı sırayı örerken sol kenar patında ilik açacağız. Altıncı sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. Altıncı sırayı örüyorum ve şimdi ilik açmaya başlayacağım sol kenar patında. Bu ayraç bizim yaka başlangıç yerimiz. Burada hemen bu ayraçtan 3 ilmek sonra burada ilk kısa satırı çalışmıştık. Burası. Hemen bu 3 ilmekten sonra ilik yeri için bir ayraç yerleştirdim. Ve buraya 5 ilik yeri ayarladım. Her ayraç arasında 12'şer ilmek var arkadaşlar. Şimdi ilk iliği açacağız. Önce bu ilmekleri örüyorum. Yaka ayracımdan sonra 3 ilmek daha örüyorum. 1 2 3. Şimdi ilk iliği açacağız. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İlk ilmeğimiz ters, yanındaki düz ilmek. İkisini birlikte şu şekilde düz örüyorum. İpim önde olduğu için bir ilmek de artırmış oldum. İlk iliği açtım. Daha sonra bu ayraca kadar olan ilmekleri birebir lastik örüyorum. İkinci ilik yerine geldim. Yine ipi ön tarafa geçiriyorum. Ters ve düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte şu şekilde düz örüyorum. İkinci iliği açtım. Bu şekilde diğer ilikleri açarak sıra sonuna kadar örüyorum. Son iliği açıyorum. Sırayı tamamladım. 6. sırada ilikleri açtım. Şimdi 7. sıraya başlıyorum. İliklerin üzerine 5 sıra ördüm. Şimdi ön yüzden ilmekleri kapatacağım.
İlk 2 ilmeği görüldüğü gibi örüyorum. İlk ilmeğimiz düz, ikinci ilmeğimiz ters. İlk ilmeği diğer ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırayla ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum, eksiltiyorum. Bu şekilde eksilterek bu turuncu ayraca kadar, arka yaka başlangıç ayracına kadar eksiltiyorum. Devam edelim. Arka yaka ayracına geldim. Bu iki ayraç arasındaki ilmekleri ikişer ikişer örerek eksilteceğim. İlk başlangıçta da ikişer örerek iki katına çıkarmıştık bu aradaki ilmekleri. Şimdi aynı şekilde kapatacağız. Sıradaki iki ilmeği düz örüyorum ve eksiltiyorum. Diğer ayraca kadar olan ilmekleri ikişer ikişer düz örüyorum, kapatıyorum. Ayraca geldim. Son iki ilmeği de birlikte örüyorum, kapatıyorum. Bu ayraçtan sonraki ilmekleri yine birer birer örerek kapatacağız. Buraya ben ayracımı tekrar takıyorum. Devam ediyorum. Şimdi sırada ters ilmek var. Ters örüyorum. Eksiltiyorum. Düz ilmeği düz örüp eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri eksiltelim. Son ilmeği de örüyorum ve kapatıyorum. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirerek sabitliyorum. Bu şekilde. İğneye geçiriyorum ipi. Temizleyeceğim. Şu şekilde çapraz olarak ilmekler arasında yürütüyorum. Tekrar aşağı doğru çapraz devam ediyorum. Bu şekilde. İpi kesiyorum. Yakanın örme işlemini tamamladım. Şöyle katlandığında yakamızın son görüntüsü bu şekilde olacak arkadaşlar. Düğmeleri dikeceğiz. Şimdi sıra geldi cepleri çalışmaya. Cep için ilmek alacağım yeri işaretledim. Alt taraftan 6. sıraya işareti yerleştirdim. Aynı şekilde kenar bandından itibaren de 6. ilmek arkadaşlar. Burayı saymıyorum. Burası kenar ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alttan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra. Burada ilmekleri düz bir şekilde alabilmek için önce yerini işaretliyorum. Bu ayracın üzerindeki sıradan ilmek alacağım. Her ilmeğin sağ kanadını alıyorum şu şekilde. Toplam 19 ilmek alacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek. Şu şekilde ilmekleri işaretledim düz bir çizgi üzerinde. Şimdi 4,5 numara şişimle ilmek almaya başlıyorum. Bu kanatları almayacağım arkadaşlar. Bu ilmeğin içindeki teli alacağım. Şu şekilde bu ilmeğin ortasından batıyorum. Şu şekilde teli kaldırıyorum ve ipi dolayarak buradan bir ilmek alıyorum. Bu kenardaki ipi biraz uzun bırakıyorum. Dikiş için kullanacağım. Sırayla ilmek almayı sürdürüyorum. İkinci ilmeği de aynı şekilde alıyorum. İpi doluyorum. İlmek alıyorum. Üçüncü ilmeği de aynı işlemi yapıyorum. Sırayla bu şekilde toplam 19 ilmek alıyorum. İşaretlemiş olduğum ilmekleri. Toplam 19 ilmek aldım. Bu ipi çekerek çıkartıyorum. Şimdi ilmekleri örmeye başlıyorum. Çeviriyorum. Cebin iç tarafı ters örüyorum. Bütün ilmekleri ters öreceğim. İlmeklerin yönü ters geldiği için şu şekilde ilmekleri çevirerek örüyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Ön yüzde de düz örüyorum. İlk ilmekte dahil olmak üzere. Bu şekilde toplam ilmek aldığım sırada dahil olmak üzere 18 sıra örelim. 18 sıra ördüm. Şimdi 19. sıraya başlıyorum. Lacivert renk ipimle lastik öreceğim. İlk sırayı düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Birebir lastik örmeye başlıyorum. İlk ilmeği düz örüyorum. İkinciyi ters. Bu şekilde birebir lastik örüyoruz arkadaşlar. Son ilmeği de örüyorum. Son ilmeği de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Dönüyorum. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. Altı sıra birebir lastik ördüm. Arka taraftan örerek ilmekleri kapatıyorum. İlk ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği ters örüyorum. Birinci ilmeği diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmekleri görüldüğü şekliyle örerek kapatıyorum. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden geçirip sabitliyorum. Şimdi ipleri temizleyeceğim ve cebi dikmeye başlayacağım. Bu ipi de kesiyorum. Bu ipe de iğneyi geçirdim. İpi ters tarafta yürüterek temizliyorum. Bu kenardaki ayırmış olduğum ipe de iğneyi geçiriyorum. Bu kenar ilmeği dikeceğimiz için bu ilmekten sonraki şu aralığa batarak dikmeye başlıyorum. Buraya değil, iç kısma. Daha sonra kenar ilmeğimiz bu. Kenar ilmekle ikinci ilmek arasındaki ilk teli şu şekilde alıyorum. Karşılıklı
dikiyorum. Bu sırayı takip ediyorum. Şu şekilde ipi yavaşça çekiyorum. Aynı şekilde devam ederek bu sırayı takip ediyorum. Bu lastik bölümü de dikiyorum. Lastik bölüme geldim. Kenarda kenar ilmeğimiz ters ilmek. Bu ters ilmekle düz ilmek arasına batıyorum. İlmek alıyorum. Buradan yine aynı şekilde takip ediyorum. Bu şekilde diktikten sonra arka tarafta önce ipi sabitliyorum. İlmekler arasında yürüterek ipi gizliyorum. Tekrar iğneye ip geçirdim. Bu tarafı alttan başlayarak dikeceğim. Hemen iç kısımda ipi düğümlüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Dikmeye başlıyorum. Yine son ilmeğimiz bu ilmek. Bu ilmeği değil, hemen yanındaki telleri kaldırarak dikeceğiz arkadaşlar. İlk tele şu şekilde batıyorum. Daha sonra da cep bölümünde kenar ilmekle ikinci ilmek arasındaki teli alıyorum. Bu şekilde karşılıklı dikiyorum. İpi şu şekilde çekip sıkıştırıyorum. Aynen burada yapmış olduğumuz işlemleri yaparak cebin diğer tarafında dikiyorum. Cebimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Kenar dikişler gördüğünüz gibi tek parça gibi oldu. Şimdi diğer cebi örmeye geçeceğim. Devamında da düğmelerini dikeceğim arkadaşlar. Hırkamızın ceplerinin örme işlemini tamamladım. Düğmelerini dikmeden önce artık ipleri de temizleyeceğim. Daha sonra düğmelerini dikeceğim. Burada kenardaki ipe iğneyi geçiriyorum. İlmeklerin esnememesi için çapraz bir şekilde ipi aralardan geçireceğim.
Şu şekilde. Daha sonra bir üçgen şeklinde ters yöne veya aşağı doğru aynı şekilde ipi yürütüyorum. Şu şekilde. Daha sonra fazlalığı kesiyorum. Aynı şekilde diğer ipi yapıyorum. Çapraz bir şekilde ilmeklerin arasından ipi yürütüyorum. Bu tarafa doğru dönüş yapıyorum. Şu şekilde. Fazlalık ipi kesiyorum. Bu bölümdeki ipleri temizledim. Omuzda da aynı şekilde. Kol altlarına geliyorum. Önceden burada fazladan ip bırakmıştık. Koltuk altında delik oluşursa diye. Gördüğünüz gibi rahatsız edecek şekilde delik oluşmadı. Şu küçük deliği nasıl kapatacağımızı göstereceğim. İpi iğneye geçiriyorum yine. Deliğimiz bu tarafta. İpimiz bu kenarda. Burada düğümlememiştik ipimizi. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Önce burada ipi sabitliyorum. Esnememesi için sabitledim. İlmekler arasından ipi yürütüyorum. Deliğin bulunduğu yere geldim. Şimdi burada deliğin etrafındaki ilmekler arasından iğneyi geçiriyorum. Şu şekilde. Şöyle ipi çekmeden önce göstermek istiyorum. İpi çekiyorum. Gördüğünüz gibi çektiğim zaman buradaki delik kapandı. Bu şekilde. Eğer burada fazladan delik oluşursa bu gösterdiğim yöntemle rahatlıkla kapatabilirsiniz. İpinizi başlangıçta biraz fazla bırakın burada. Daha sonra iğne ile ipi yürüterek temizleyeceğim. Düğmelerini dikeceğim. Daha sonra hırkamızı yumuşatıcı katılmış suda bekleteceğim. Duruladıktan sonra fazla suyunu süzdüreceğim. Bir havlu üzerinde düzgün bir şekilde yerleştirip kurutacağım. Son şeklini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hırkamızın bütün işlemlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi. Çok güzel, şık bir hırka oldu arkadaşlar. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.